Ben üniversiteyi kazandığımda annemlerle beraber şehir değiştirdik. Benimle beraber onlar da taşındı. Tuttuğumuz ev müstakil bir evdi. Küçük bir bahçesi vardı ve odaları da küçüktü. Alışma süreci derken bir hafta geçti. Ama zaman geçtikçe garip olaylar yaşanmaya başladı. Öncelikle ben kabus görmeye başladım. Kabus görüyordum, uyanıyordum ama hala uykudaymışım gibi kıpırdayamıyordum. Hareket edemiyordum ve sesim çıkmıyordu. Bunlar bir iki derken artmaya başladı. Anneme söyledim. Odama Kur'an-ı Kerim koydu ve bu seni korur dedi. Zamanla karabasan olayı azaldı. Hatta bir süre hiç olmadı. Ama bu sefer de farklı şeyler olmaya başladı. Bir akşam banyo yaptım ve odama girdim. Odamda saçlarımı tarıyordum. Benim odamda büyük bir boy aynası var. Onun önündeydim. Saçlarımı tarayıp anneme ördürecektim. Saçlarımı taradım ve anneme seslendim. Annem içeri geldi ve yatağın arka tarafına oturup saçlarımı örmeye başladı. Ben de aynadan onu seyrediyordum. Sonra dikkatle bakınca annemin yüzünün değiştiğini fark ettim. Önce gözlerimi ovuşturdum. Yanlış mı görüyorum diye. Sonra baktım, düzeldi. Annem normaldi. Belki de bana öyle geldi diye hiç ses etmedim. Saçlarımı örmeye devam etti. Ancak baktım, böyle bir örme şekli yok. Düğüm yapıp saçlarımı birbirine ip bağlar gibi bağlıyordu. "Anne, ne yapıyorsun sen?" dedim. Hala aynadan bakıyorum o an ve aniden suratı aşırı korkunç bir hal aldı. Çığlık atarak odadan kaçtım. Salona girdim. Burada da ikinci şoku yaşadım. Çünkü annem ve babam salonda oturuyordu. Beni görünce "Ne oldu?" dedi annem. Anlattım olanları. Saçıma baktı. Gerçekten düğüm olmuş. Öyle bir düğüm olmuş ki açamadı ve makasla kesti. Ben ağlıyordum. Bizimkiler de çok korktu. Annem dua okuyarak kesti saçımı. Ben o odada yatmam artık. Salonda uyuyacağım dedim anneme. Tamam dedi. Salona bir yatak serdi. Gece 2-3 civarı ben hala uyuyamıyordum. Olanları düşünüyordum ve düşündükçe de daha da çok korkuyordum. O sırada odanın lambası yanıp söndü. Korkudan yorganın altına girdim. Anneme sesleneceğim ama sesimi çıkarmaya bile korkuyordum. Bir nefes sesi geldi. Erkek sesi gibiydi. Ama böyle hırıltılı bir ses. İyice yaklaştı. Ölecektim korkudan. İçimden dua okumaya başladım. Ben dua okuyunca o ses gitti. Ben de bir cesaretle annemlerin odasına koştum ve odaya daldım. Annemle babam korkarak uyandılar. Ben çok korkuyorum dedim. Işığı açtılar. Beni sakinleştirmeye çalıştılar. Dua okuduk. Sabaha kadar uyuyamadık. Güneş doğmaya başlayınca rahatladım ve uyudum. Uyandığımda öğlen olmuştu. Sonraki günler dua okumadan uyuyamadım. Bir gün annemle babam evden çıkmıştı. Ben evde yalnızdım. Ders çalışıyordum. Benim masam camın önünde. Yani camdan dışarıyı net bir şekilde görüyordu. Evimiz üst katta olduğu için de gelen geçen rahatlıkla gözüküyordu. Bir ara kafamı kaldırdım. Annemin geçtiğini gördüm. Hemen kalktım kapıyı açmak için. Ama kapıya vuran olmadı. Açtım kapıyı. Sağa sola baktım. Annem falan yok. Tekrar oturdum masaya. Ders çalışmaya devam ettim. Az sonra yine annemi gördüm. O kadar eminim ki onu gördüğüme tekrar kalktım. Kapıyı açtım ama yine kimse yoktu. Bu sefer iyice korktum. Dışarı çıktım. Dışarıda oturdum. Evde korkuyordum çünkü. Kafamı masaya koydum. Annemlerin gelmesini bekledim. İçim geçmiş, uyuklamışım bahçede. Birisinin omzuma dokunmasıyla uyandım. Baktım annem. İçim rahatladı. "Nerede kaldın?" dedim. "Geldim işte," dedi. Kapıyı açtım, içeri girdik. Hemen yatak odasına girdi annem. Üstünü falan değiştiriyordur diye bir şey demedim. 1 saat geçmesine rağmen odadan çıkmamıştı. "Anne," diye kapıyı tıkladım birkaç kez. "Geliyorum kızım," dedi. "Tamam," dedim ve mutfağa geçip çay koydum. O sırada kapı çaldı. Babam diye düşündüm ama annemdi. Şaşkınca kala kaldım. "Ne oldu kızım?" dedi. Hemen içeriye, yatak odasına koştum. Açtım kapıyı ama içeride kimse yoktu. Yine bağıra bağıra ağlamaya başladım. Anlattım anneme. Dua ediyoruz, namaz kılıyoruz ama içimdeki korku bir türlü bitmiyordu. Son olarak olayların patladığı günse şöyle oldu. Sabah namazı için annem beni uyandırmaya gelmişti. Kalktım, abdest aldım. Hep beraber namaza durduk. Babam en önde, biz de annemle beraber arkasındayız. Selam vereceğim anda yana doğru döndüm ve yan tarafımda babamı gördüm. Öteki tarafa selam vermeye döndüğümde
Orada da babamı gördüm ve çığlık attım. Kriz geçirdim resmen. Sonra da bayılmışım zaten. Bizimkiler bir hoca falan bulalım dediler. Durumum kötüydü gerçekten. Bunlar sadece bana oluyordu. Annemle babam hiçbir şey yaşamıyordu. Ya da ben korkmayayım diye bana anlatmıyorlardı. Neyse. Bir hoca buldular. Eve geldi, baktı ve okudu beni. İmkanınız varsa bu evden hemen çıkın dedi. Niye diye sorduğumuzda bu evde bizden önce bakımcı oturmuş. Yani büyücü gibi bir şey. Kadının cinleri bu evde hala yaşıyormuş. Burayı sahiplenmişler. Buradan gitme imkanınız varsa gidin. Ben cinleri göndereyim ama bu uzun sürer. Bu sürede de burada kaldığınız için daha çok kinlenirler dedi. Son olarak bize koruma muskası yaptı. Biz de kısa sürede oradan taşındık ve bir daha da böyle olaylar yaşamadık. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için videoyu beğenip abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın.